Biliyor musunuz? Ebru'mu sıyırdım. Ebru'mu sıyırıp da Ebru'm ama bu. Kurutma tezgahına koydum. Elime bir tane kağıt aldım. Teknemin kenarını sildim. Peçeteyle temizledim. Buraları eğer ben battal atarken buralarda boyalar damladı, onlar da şey yapıyorsun, oraları da temizledim. Ondan sonra gazete kağıdımı aldım. Temizledim ama o kenarları temizledim. Gazete kağıdımı güzelce yatırdım. Köşelerine bastırdım. Gazete kağıdını buradan direkt kaldırdım. İçine attım. Ondan sonra oradan bana 2 tane olmuş boya verseniz. Ondan sonra siyahımı attım kabadan. Bak siyahım ne kadar açılıyor. Bak ne kadar az attım, ne kadar çok açıldı. Vallahi açıldı. Vallahi. Ne kadar az attım, öbürlerine bir kıyas yap, mukayese yap. Ne kadar az attım. Boyam açıldı. Ondan sonra ikinci boyamı da atıyorum. Bakayım buralarda kuru ulaşmalar olacak mıymış gene. Meraka binaen. Bu boyanın kendisi. Bu teknik. Bakalım teknemin her yerinde boyalarım aynı renk gözükecek mi? Abartayım mı? Bakalım. Bakıyorum şimdi, bakıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Siyah akabilir. Ama full ulaşma göremiyorum hiçbir yerinde. Var mı bir yerde full ulaşma? Görebildiğiniz bir şey var mı? Renk değişimine uğruyor mu? Boyalar o tarafa doğru şöyle hareket ediyor mu? Bak şöyle bir gidiş var mı? Hayır. Yok. Bu gidişin sebeplerini anlatmıştık. Buradan boya neden böyle ileriye gidiyordu? Birkaç tane sebebi vardı. Ya tekneyi iyi temizlemedin. Ya tekneye sen buradan beri sıyırdın. Buradaki ödlü boyalardan iyi ayar yapılmadığı için, boyaların tamamını kağıt ememediği için, emebildiği kısmı kağıtta kalıyor ama fazlası teknede kalıyor dedik ya. Sen buradan bir sıyırarak aldığında boyalar nerede kalıyor? Burada kalıyor. Burada kalan boyalar ne yapıyor? Aşağıya akıyor. Aşağıya aktığı zaman kitreyle karışık boya aşağıya aktığı zaman içerisinde yağlar ihtiva eden öd bizim kitremizden daha hafif olduğu için öd kısmı yukarıda kalıyor. Kalan öd kısmı ne yapıyor? Teknenin yarısına kadar. Bir önce gördünüz baloncuk, buradaki baloncuk nereye kadar gitti? Sadece sıyırmadan kaynaklanan ortaya kadar gitti. Onun üzerine attığımız zaman ödün üzerinde boyadan rahat açılamaması buna sebebiyet veriyordu. Öbürü neydi? Gazete kağıdını temizlikte kullanıyoruz. Kullanırken gazete kağıdının üzerinde bir sürü mürekkep var. Bunun siyahı var, yeşili var, mavisi var. Farklı farklı kimyasallardan oluşan renkler var. Kimyasaldan kastım ne? Bunlar tiner bazlı mı? Yoksa neydi öbür boya açıcılar? Solvent bazlı mürekkepler. Neyi bunlar? Bilmiyoruz, tanımıyoruz. Bu mürekkeplerin muhteviyatını bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu koydum. Bunu da sıyırdın aldın. Mürekkeplerin hepsi buradayken mürekkeplerin içerisindeki kimyasallar burada kalır. Üzerine boya attığın zaman boyalar fluolaşır demiştik değil mi? Bunları da biraz önce şurada denklemler olarak gösterdik mi? Fluolaşmalar olarak 3 farklı boyutta. Teknemizi, Ebru'muzu sıyırdıktan sonra bir kere daha göstermiş oldum. Uygulamalı bir kere daha gösteriyorum. Ebru'mu buradan aldım. Tekneme kağıdımı yatırdım. Şimdi ne yapacağım? Ebru'mu sıyırıp alacağım değil mi? Siz internette seyrediyorsunuz, hiç sıyırmadan alıyorlar. Evet. Neden hiç sıyırmadan alıyorlar? Tekne kirlenmesin. Teknik kirlenmesin diye değil. Boyalarımızın aktığını birileri görmesin diye. Bir de böyle ters alıyorlar. Tersinde. Parlak parlak. Hiç fark etmez. Tersi düzü önemli değil. Canlı O canlı. genelde kamera karşıda olursa o zaman bu taraftan sıyırıp hemen direkt kameraya kaldırmak Canlı için canlı. yapıyorlar. Parlak parlak oluyor. Tabii ondan sonra sen şimdi getirdin, Islakken. buradan çıkarttın, şuraya koydun. Sıyırmadan aldın. Siyahın mı aktı, lacivert mı aktı, çiçeğin kırmızısı mı aktı, sap mı aktı? Kimse bir şey görmedi. Buraya koydun cam gibi. Niye? Zaten kitre ağırlıklı olduğu için aynamsı bir yüzey oluyor. Daha parlak, daha canlı gösteriyor. Meseleler bunlar değil. Meseleler bunlar değil. Ama sıyırdığın zamanki sıyırarak aldın. Sıyırarak aldığında ne olurlar? Tamam. Şimdi kenarını ben sildim bak. Kenarını sildim. Peçete, hocam şu Verseniz tabak olacak hocam. ama. Verseniz olacak ama. Çıraktan çok ben kendi çıraklığımı yapıyorum. Bak nasıl siliyorum bak teknenin kenarına bak böyle sildim. Niye böyle sildim? Bak öncekinden kalan boyalar burada.
Tamam. Şimdi bak ne yaptım? Bu teknenin iç kısmını da temizledim. Bakalım temizlenmiş mi? Birazdan bir daha bakacağız şimdi. Aldım. Temizledim ya. Ebru'mu buradan bir sıyırarak böyle aldım. Ondan sonracığıma ya kurt unutmadan başka bir şey anlatıyorum şimdi. Mesela Orada boyalar kaldı. şimdi bir dakika anlatıyoruz ya, gösteriyoruz. Şimdi temiz kağıt var da ondan anlatayım. Teknemin şimdi üzerini temizliyorum değil mi? Şimdi biz şamuayla yaptığımıza bakmayın. Kimse bunu Ebru çektiği kağıtlarda çok fazla yapmıyor. Koydum şimdi. Bunda ne diye anlattık? Sıyırmayalım. Teknenin üzerindeki kaymağı da alsın, temizleyelim. Bak önceki Ebru'ndan kalan boyalarım nerede? Bak burada. Bu kağıtta. Tamam. Şimdi bir parça daha temiz peçete alayım. O peçete olmasın. Şimdi temizledim değil mi? Şu an bunun üzerine boya atabilirim yani. Değil mi? Öyle düşünüyorsunuz değil mi? Tam temizlenmedi. Tamam. Bakın bir de aynı şekilde önce tekniğimi nasıl temizliyordum? Hani Ebru'yu çekmek için. Aynı şeyi yaptığımda bir bakın bakayım bunlar nedir? Hani temizlendiydi. Temizlenmedi. Yani niye? Çünkü sıyırdığımda buradan boyalarım akarken teknemin bu kenarına da bulaştı. Pekala. Şimdi yakından bir çekebiliyorsan şöyle gösterelim biz bunu. Şöyle ufacık bir damla bir şey kırmızı canlı gözüküyor ama bu da ödü çok. Siyahtan deneyelim. Şimdi başka bir şey göstereceğim. Şimdi şuraya bunu koyacağım. Bu boyanın başına geleni göstereceğim diyeceğim ama yine de görebiliriz ama işte boş teknede ama boyaların ileri doğru aktığı gözükebiliyor mu? Daha yakın tut, daha yakın tut, daha yakın tut. Hocam üstünde Orada kırmızı kaldı, koyalım mı? ilerlemiyor zaten. Siyahlar değil. Siyahlar değil. Yok ilerliyor. Yanındakileri biz takip ettiğimiz zaman yanındaki önceki atıklar bakın onların ilerlediğini görüyoruz. Bunlar ilerliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü buradan öd bir şekilde tekneye hala kenarından temizlenmemişlerden aktı. Ya bunların hiçbir tanesinde gözükmez. Kırmızı ya da yeşil. Yani işte koyarsak. sıkıntı kamera bunu algılayamayabiliyorlar ama siz burada görüyorsunuz. Bakın şu neredeydi? Bakın şu neredeydi biliyor musunuz? Bakın şu boya tanesi bak tam böyle buralarda bir yerdeydi. Nereye kadar gitmiş? Neredeyse karşıya ulaşacak. Yani tekneyi iyi temizlemezseniz, düzgün temizlemezseniz arkadaşlar Hala daha yaptığınız gidiyor hocam. ebrulardan hiçbir şey olmaz. Ya flu çıkar ya ileriye toplanır. Anlatabiliyor muyum? Tekne temizliği mühim. Teknenizi iyi temizlemezseniz cam gibi böyle düzgün ebrular alabilme ihtimali yok. İlk yaptığınız ayarlardaki kaliteyi sonralarda bulamayabilirsiniz. Başka bir şey de arkadaşlar bence burayı dinlemenizde fayda var. Size diye anlatıyorum. Benim bilmediğim bir şeyler değil. Ben zaten bunları biliyorum ki anlatabiliyorum. Şimdi başka bir sıkıntı daha var. Bir de biz şimdi Ebru çalışırken teknenin üzerinden kağıt alıyor muyuz? Alıyoruz. Bir daha battal yapıyoruz. Bir daha işte çiçek yapıyoruz, böcek yapıyoruz, tarak yapıyoruz, gel git yapıyoruz. Ama bizim teknemizin kovadan alıp da burada ayar yaptığımızda bir kıvamını oluşturuyoruz. Her tarafına eşit bir kıvam oluşturuyoruz. Yer çekimi teknemiz hala yer çekimine maruz kalıyor. Kitre dediğimiz, kerajin dediğimiz, deniz kadayıflı dediğimiz, salep dediğimiz artık kıvam verici olarak hangi sıvıyı kullanıyorsak. Bunların hepsinin bir özgür ağırlığı var. Bunlar toz zerreciği olsa bile bir özgür ağırlığı var. Suyun içerisinde şişmiş olsa bile suyun bir koyu kısmı bir de cıvık kısmı var. Ağır olan parçacıklar gene dibe çöküyor ve dipte bir yoğunluk oluşturuyor. Tamam mı? Siz Ebru'yu yaparken tekneyi ağza kadar doldurdunuz. 40 tane Ebru çektiniz ya. 40 Ebru'dan sonra sizin kağıdınız ilk önce suya doyacak. Sudan kastım direkt kitrenin kendisi değil. Kitrenin kendisini emerken de aslında ilk başta neyi emer? İlk önce su kısmını emer. Hani kitre buna tutunur ama sulu bir kısmı tutunur. Altta her zaman daha koyu olan kalır. 50 Ebru'dan sonra, 20 Ebru'dan sonra teknenizin ayarını bir daha kontrol edin. Yaptığınız boyalarınız, siz bunları tecrübe ediyorsunuz, aslında yaşıyorsunuz ama anlam veremiyorsunuz. Evet. Hani ilk yaptığınızda cam gibi çıkan Ebru'ların sona doğru olmaya başlıyor. Boyalarınızın ayarı olmamış, boyalarınız su istiyor, öd istiyor, açılmıyor gibi hissediyorsunuz. Sebebi ne? Sebebi teknenizin Yeniden ayırırsın. koyu kısmına gelmişsiniz. Ya ara ara
çalışırken 2-3 evrede bir teknenizi karıştırın. Şimdi şöyle anlatırlar. Bakın bunu da ben size tecrübe edeyim. Kullanılmamış bir boya alabilir miyiz arkadaşlar? Hani ödü var yok ödü olsun. Hiç ödü olmayan bir boya verin bana. Ben hemen şurada başka bir şey göstereceğim. Kameraman arkadaşımız Oğuzhan Beyefendi'ye. Bunda yani bir iki damla. Tamam, bir iki damla bir şekilde biz kurtarırız. Şey yapacağım şimdi. Teknenin iç kısmına, yani kitrenin altına bir boya sokuşturacağız. Siyah boya nereye gitti arkadaşlar? Ortaya. Aa, yukarı. Nereye damlattık? Bak buraya damlattık. Nereye geldi? Buradaki boya nereye geldi? Yani gitmeye devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Neden? Çünkü buradan iyi temizlememekle alakalı. Şimdi buradan kırmızı boyayı aldım. Şunun içine sokmam lazım. Evet, içinde bir şey oluşturduk şimdi. Şimdi bakıyoruz ne kadar mesafede, bakın tam 4 parmak mesafe var. Kitrenin, teknenin kenarıyla içerideki boyanın mesafesi 4 parmak. Tamam mı? Şimdi ben bunun üzerinden kağıdı yatıracağım. Ve normal Ebru sıyırır gibi sıyıracağım. Bakalım o 4 parmak nereye kadar ilerlemiş. İçeride. Yani su bir devir daim yapar. Bu doğrudur. Bunu Ebrucular söylerler, anlatırlar talebelerini anlatırken. Tekne çalıştıkça daha iyi iş yapar diye de bahsederler. Sebebi teknenin bir devir daimi yapması ama bu sizin ne çalıştığınızla da orantılı. Siz sadece battal çalışıp da işte atıyorum 3-5 dakikada bir battal çalışması yaptınız, aldınız, onu çektiniz, tekrar 3-5 battal çalışma 3-5 dakikada battal çalışması yaptınız. O zaman tekne her daim hareketlidir. Ama üzerinde çiçek çalışıyor olursanız ve bunu sıyırmadan alırsanız teknenizin koyu kısımları yüzeyden aşağıya doğru yer çekimiyle çökecek. Dip kısım daha koyu bir hal alacaktır. Üstteki kısım daha cıvık bir hal alacaktır. Siz hep yüzeydeki cıvığı kullanırken dipteki koyu bu sefer dibe doğru indikçe, kitle azaldıkça koyu kısma gelmiş olursunuz. Bu sefer teknenizin ayarı boyalarınızın ayarıyla uyumunu kaçırmış olur. Yani arada Evet, kameraman arkadaş burayı birazcık şimdi yakından gösterirse şuradan bir alıyorum. Normal tekne sıyırır gibi sıyırdım arkadaşlar. Sıyırarak aldım. 4 parmak mesafedeki kırmızı boyamız, yani 4 parmak mesafedeki tutunan kırmızı boyamız şimdi nereye kadar gitmiş? Bir 4 parmak da buradan ekledim. Bakın 8 parmağa çıkmış. Anlatabildim mi? Yani bakın damlattığımızda şuradaydı. Bakın dibe tam çöken kısım burada. Ama bakın dipteki kısım bir harekette bulunmamış. Nasıl bir hareket olmuş? Bakın şöylemesine bir hareket olmuş. Şöylemesine bir hareket olmuş. Dibe çöken, dipte kalmış. Siyah boyaların bakın dibe çöken kısmı. Ama tekneden Ebru sıyrıldıkça ileriye giden kısmı. Yüzeyden bakın şöyle dönmüş bu tekne. Şöyle bir hareketle. Görebiliyor musunuz? Bakın. Şöyle gitmiş, buradan böyle dönmüş. Yani biz buradan sıyırdığımızda buraya yığılan, kağıdın çekebildiği kısım bu kenara yığılır. Buradan baskı yaptığında buradan alttan geriye gider. Ama bu tam alttan mı gitmiş? Hayır, altı yalayarak gene yüzeye çıkmış. Ne anladık? Yani yine en ağır kısım yine de en dipte oturmuş vaziyette. Biz onun üzerinden yalattırıyoruz aslında. Boyamızın aldığı şekli bakın burada gözlemleyebiliyorsanız hani bu profesör olmayı gerektiren bir denklem değil. Hani bu düz mantığa dayalı. Tekneleriniz uzun süre kullanmadan beklerse ya da mesela bir çiçekle 15 dakika uğraştın, ikinci çiçekle 15 dakika uğraştın. Bu şekilde çalıştığında tekne yarıya indi. O zaman çiçeğini damlatırsın, boyar açılmaz. Açılır, yavaş açılır, kasar, zorlanır, açılmakta. Sebebi ne? Boyalarınızın ayarında bir kaçıklık yok. Kaçıklık teknenizin ayarında. Boyalarınız da kaçarsa ne kaçar? Suyu kaçar. Bir damla, 2 damla suyla o su ayarını yaparsın ama teknenizin ayarı kitrenin ağır kısmı dibe çökmüş, sıvı kısmı yukarı çıkmıştır. Siz o sıvı kısmı sıyırıp çöpe attığınız ya da kurutma tezgahınıza koyduğunuz içindir. Yani asıl sebep tekne ayarının bozulmasıdır. Bu herkesin demeyeyim birçok kişinin gözünden kaçıp akıl edemediği, fark edemediği bir meseledir ve mühimdir. Basit görünür ama yaptığınız işlerde büyük etkendir. O yüzden bu kadar detay anlatma ihtiyacı hissettim. Teknenin kenarlarının her daim temiz olması, kenardan teknenin içine boyanın akıyor olmaması, kenar temizliği, yüzey temizliği. Bunlara dikkat ettiğiniz müddetçe, teknenizi ara ara karıştırdığınız müddetçe ilk yaptığınız boya ayarlarıyla teknenin sonuna kadar aynı ayarda kullanabilirsiniz.
Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.